Mahé Adası'nın hemen ardından 1 saatlik feribot yolculuğuyla birlikte Seyşeller ülkesinin 4. büyük adası olan Ladik Adası'na geldik. Ladik Adası'nın yüz ölçümü sadece 10 kilometre kare. Yani fazla büyük bir ada değil ve 2000 nüfusa sahip. Şu anda Ladik Adası'nın en güzel sahili olarak bilinen Anse-sur-Dörgeon plajına geldik. Sizlere bu plajı göstereceğim. Burada birkaç saat vakit geçireceğiz ve ardından otelimize geri döneceğiz. Evet, plaja gelmiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere bu plajı başından sonuna kadar göstermek istiyorum. Gerçekten muazzam bir plaj fakat kötü zamanda denk geldik diyebiliriz. Biraz dalgalı bugün. Ama ne kadar dalgalı olursa olsun görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyebilirim. Hemen ilerliyorum. Sizlere de fazla bekletmeyeceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi bizler gibi çok fazla turist bulunuyor. Ve şu anda olan dalgadan onlar da etkilenmiş. Hemen sizlere burada yüzen turistleri görebilirsiniz. Plaj bu şekilde ve şu an plajın ikinci kısmına doğru ilerleyeceğim. Bir şeyler içmek isterseniz burada küçük içecek satılabileceğiniz marketleri de bulunuyor. Çok fazla rüzgar vardı. Umarım seste patlama yapmamıştır. Plajın bu kısmı ise biraz kayalık diyebilirim. Dalgayı görüyorsunuz. Gerçekten çok büyük ve şu anda yüzülmesi neredeyse imkansız. Plajın bu kısmında şezlong ve salıncak da bulunuyor. Fakat dediğim gibi bu dalgada bir şey yapmanız mümkün değil. Ben şu anda dışarıdan şöyle sizlere detaylı bir şekilde çekeyim. Bu plaja ulaşabilmek için buradaki ulusal parktan geçmeniz gerekiyor. Ulusal park giriş ücretleri ise kişi başı 10 euro veya dolar. Nasıl ödeyeceğinize bağlı olarak. Fakat bu 10 euroyu sadece plaja geçmek için vermiyorsunuz. Aynı zamanda ulusal parkın içinde bulunan Aldabra türü dev kaplumbağaları görebilir ve vanilya plantajlarını da ziyaret edebilirsiniz. Yani ayrı ayrı turlara para ödemenize gerek kalmadan bu plaja gelmek için ulusal parka ödediğiniz kişi başı 10 euroluk ücret ile birlikte hem Aldabra türü dev kaplumbağaları görebilir, hem vanilya plantajlarını seyredebilir, hem de bu şahane plaja uğrayabilirsiniz. Biz şu anda plajda yüzdük, eğlendik ve Aldabra türü dev kaplumbağalarının olduğu bölüme doğru ilerliyoruz. Biliyorum Mahé'de sizlere bunu göstermiştim fakat burada da göstermek istiyorum. Bu arada Seyşellerin nüfusunu merak edenler için Seyşellerin nüfusu 100 bin arkadaşlar. Sadece 100 bin. Şu anda kaplumbağaların olduğu bölüme geldik. Önümde Seyşeller ülkesinin en büyük kayasını görüyorsunuz. İsmi Granit Monolit. Şöyle göstereyim sizlere. Bu Seyşeller ülkesindeki en büyük
kaya parçası arkadaşlar. Şimdi buradaki kaplumbağalarla ilgilenen kişi Isabel'e kaplumbağayı beslemesi için yaprak veriyor. Isabel, kızım besle hadi. Hadi bakalım. Well, it's strong, eh? Ya. Okay, finish. Yeah, no, don't Bu worry. Don't worry. boyun kısmı çok uzun. Give me 5. Benim kızın favori hayvanlarından bir tanesi oldu diyebilirim. Biraz korkuyor fakat How old? onlardan da 115. 115. 115 years old. ya Yes. bu gördüğünüz kaplumbağa 115 yaşında But şu anda. how you know that? How you know? 3 of my generation. Okay. I'm not so expert to look on the shell that the people say. My generation. Me, my mother, and my grandmother. Was there. Okay. Okay, look Üç, at the... 3 jenerasyon bu kişinin ailesi kaplumbağa bakımıyla ilgileniyormuş. That one and that one. Size erkek ve dişilerin nasıl ayırt edebilirsiniz onu göstereceğim. Erkek olanların kabukları böyle görmüş olduğunuz gibi çıkıntılı arkadaşlar. Ve erkekler her zaman büyük. Dişil olanlar ise küçük ve kabukları çıkıntısız arkadaşlar. Düz bir şekilde, oval bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir çıkıntı yok. Ve dişiller her zaman küçük. Küçük oluyor. Ladik Adası'nda yeni bir güne uyandık ve şu anda kaldığımız pansiyonun önündeyiz. Bugün farklı bir sahile gideceğiz. Bu sahilin ismi Ansever sahili. Sizlere Ladik Adası'nda gidebildiğimiz kadar farklı sahillere gidip oraları göstermeye çalışacağım. Şu anda buggy taksimizi çağırdık ve onu bekliyoruz. Buggy taksimiz geldikten sonra sahilimize doğru hareket edeceğiz. Ladik Adası'nda turistlerin araç kullanması yasak. Onun için sadece bisiklet kiralayabilir veya bizim yaptığımız gibi buggy taksi çağırabilirsiniz. Ben bisiklet kiralamanızı tavsiye ederim. Çünkü buggy taksiyle gideceğiniz küçük destinasyonlara ödediğiniz ücretler gerçekten aşırı pahalı. Mesela biz şu anda otelimizden Ansever'e doğru hareket ediyoruz ve 1,5 kilometre için ödeyeceğimiz taksiye ücret 15 euro olacak arkadaşlar. Buggy taksi ile birlikte şu anda Ansever plajına gelmiş bulunmaktayız. Ansever plajı ile konakladığımız otel arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 1,5 kilometre ve 1,5 kilometre için taksiye ödediğimiz ücret 14 euro oldu. Bu fiyatı da, bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra 500 metre uzunluğundaki Ansever plajında videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şu anda Ansever plajının başlangıcından sonuna doğru sizlerle bir yürüyüş yapacağım. Burası başlangıcı olarak belirledim. Ve 500 metre uzunluğundaki Ansever plajına videomuza başlıyoruz. Plajın bazı noktalarında uğrayabileceğiniz içecek kafeteryaları da mevcut. Ve dilerseniz bu kafeteryalarda şezlonglar da bulabilirsiniz. Fakat bu adada muhteşem palmiye ağaçları dururken şezlong kullanmanızın bir anlamı yok.
Ayrıca fazladan ücret ödemenize de gerek kalmıyor. Deniz genellikle sabahları sakin, fakat saat öğlen 12'ye geldiğinde dalgalanmaya başlıyor. Fakat tabii bu dalga sizi rahatsız etmiyor. Dilediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Fazla açılmadan. Fazla açılmadan diyorum çünkü bu denizlerde köpek balığı tehlikesi de mevcut. Bazen kıyıya kadar gelebiliyormuş. Onun için yetkililerin belirlediği noktalarda yüzmeniz daha güvenli olacaktır. Ansever plajında sabah saatlerinde deniz seviyesi oldukça düşük. Yani eğer sabah buraya gelip yüzmek istiyorsanız plajdan yaklaşık olarak 30 metre kadar yürümeniz gerekiyor ki yüzebilin. Aksi takdirde öğlen saat 1 veya 1.30'u beklemeniz gerekiyor. Çünkü öğlen 1.30 sularında deniz seviyesi yükseliyor ve kıyıda da rahatça yüzebiliyorsunuz. Ladik Adası'ndaki son öğle yemeğimizi yemek için Natural Bar and Grill adlı restorana geldik arkadaşlar. Burada siparişlerimizi verdik. Ben balık ve ahtapot yiyeceğim. Eşim ise smoothie içmeye karar verdi. Ve ayrıca Seyşeller ülkesine ait olan bu birayı da burada deneyeceğim. Yemeklerimizi yedikten sonra lezzetli mi değil mi, pahalı mı, ucuz mu hep birlikte karar vereceğiz. Öncelikli olarak menüyü göstermek istiyorum. Şöyle fiyatlar bunlar. Set menü halinde servis ediyorlar. Buradaki yiyeceklerden 2 tane seçebiliyorsunuz. Ayrıyetten yanında salata, pilav ve sarımsaklı ekmek getiriyorlar. Ve son olarak da bir adet tatlı veriyorlar. Bu set menünün fiyatı 475 Seyşeller rupisi, yani yaklaşık olarak 30 dolar veya euro. Şu anda yemeğim geldi. Burada ızgara balığım, burada balık filotam ve burada da ahtapot bacağım var arkadaşlar. Aynı zamanda tabağın yanında pilav ve biraz da salata mevcut. Ekstra olarak ise sarımsaklı ekmek veriyorlar. Evet, restoran bu. Ödediğimiz hesap da burada. 1235 Seyşeller rupisi ödedik. Yediğimiz yiyeceklerin tadı hala damağımızda kaldı. Hesap 1235 Seyşeller rupisiydi. Yani yaklaşık olarak 75 euro tutuyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Son birkaç ülkedeki yediğim en lezzetli deniz ürünlerini pişiren restorandı arkadaşlar. Mutlaka Ladik Adası'na gelirseniz o restoranı denemeyi unutmayın. Ve şu anda Ladik Adası'ndaki süremizin sonuna geldik. Ve tekrardan feribot limanındayız. Pralin Adası'na doğru hareket edeceğiz. Pralin Adası'nda da 3 gece konaklayacağız. Ve Ladik Adası'ndan Pralin Adası'na feribotla kişi başı ücret 16 euro arkadaşlar. Kişi başı 16 euro ödeyerek Ladik Adası'ndan Pralin Adası'na feribotla yolculuk yapabilirsiniz.